Evde kal. Hayat eve sığar. Bu aralar yoğun empati pompalanıyor her türlü elektronik ve sosyal platformda. Telefonda bile. Hayat eve sığar kamu spotunu çok absürt buldum. Bari evi geniş göstermeyin. Ama belki kandırırsınız. Şaka bir yana bu kadar beyinsel aşağılama yapmayın. Bu Freud'un telkin yöntemi bende zaten işe yaramıyor. Fazla realistim herhalde. Ayrıca hayat 30 metrekareye sığmaz. Hele 3 kişiyle hiç sığmaz. Ama sizlere de hak veriyorum. Hayat dışarıda, sokakta, genelde fabrika ve ofislerde geçtiğinden bu şekilde daracık daracık dairelere sıkışıp kalacağımızı hiç düşünmedik. Ondan dolayı böyle saçma sapan yapılaştık ve çoğaldık. Böyle dürüst olun, canımı yiyin. Özgürlükçü dünya düzeni anlayışı bitti de ya da dışarı çıkmamanızı emrediyorum vesaire. Zaten ben alışığım özgürlüklerimin kısıtlanmasına. Farkında olma laneti işte ne yaparsın. Ki bu sözlü uyarı benim için yeterli derecede ürkütücü. Ama bazı ülkelerdeki sopalı emrivakileri görünce buna da şükrediyorum. Aslında empatiyi anlatacaktım. Ama bu girişte iyi oldu şimdi. İyi bari. Hadi gelin empati kuralım önce. Öyle çok kolay değil tabii. Hele de birbirimizle bile empati kurma yeteneğini yitirmiş olduğumuz bir çağda. Demek isterdim ama değil. Artık büyük bir çoğunluk istekli olarak empati kurmak istemiyor. İnsan ne ara bu kadar bencilleşti bilemiyorum. Hatta empati bazı cenahlarda bir hastalık olarak görülmeye başlanmış. Ne umursayacağım şimdi onları diyor. Onlar kim? Ucuza kendilerini satmak zorunda bırakılmışlar. Peki ya onlar da seni umursamazlarsa? Yapamazlar. Çünkü elleri iyi değil. Niye bu ya? Poker mi? Bu umursamaz kardeşlerimizin ilk sözü şudur. Zevklerim tatmin edilmiyorsa bana bencilce davranıyorsun derler. Sen de onlara sen benim ihtiyaçlarımı bile tatmin etmiyorsun. Niye ben senin zevkini tatmin edeyim ki? Tabii diyemezsin. Çünkü ihtiyaç zevkten önce gelir. Bu yüzden zevk talebinde bulunan istediği oyunu oynatır. Ve ihtiyaç sahibi onun oyununu oynamaktan başka çaresi olmadığını düşünür. Bir çare bulsa bile zevk sahibi zorbalıkla dayatır isteğini. İşte böylece dünya onun olur. Bir sonraki kuşaklara da Oğuz Kağan Destanı diye anlatılıp ders verilir. O empati yoksunları da bunun üstüne zevkin krallığını kurarlar. Empati kurmayı zul bulanlar. Bundan sonra anlatacaklarım sizler için. Gelecekteki tehlikenin nerelerden gelebileceğini kestirmek için iyi bir yol. Yani kendi faydanız için de kullanabilirsiniz empatiyi. Benim duamda belki bir gün insan olursunuz da diğer insanların da işine yarar. Neyse, virüs hikayesinin öncesine gidelim. Yaşadığımız dünyayı tanımak adına. Aslına bakarsanız işler dört dörtlük gitmiyordu zaten. Tüm dünyada bir tıkanıklık vardı. Kapitalizm yeni krizine girmiş cebelleşiyordu. Gelin şimdi bir zoom yapalım. Bu dünyanın içindeki insanlar nasıldı? İnsana yakından baktığımızda genelde parayı elinde tutan kim olursa olsun olmayanlarla empati kurmazlardı. Parası olmayan, işi olmayan, eğitimi olmayan ölsün vesaire kafalarını çok iyi yaşıyorlardı. Sokaktaki en düşük gelirliler bile yapıyordu bunu birbirlerine. Pizza almaya gücü yeten yetmeyeni eziyor ve aşağılıyordu. Sosyal medyada bir sürü sosyal deney izliyorduk. Ne kadar kötücül bir dünyada yaşadığımıza dair. Bir iki tane olumlu da vardı. O kadar da gömmeyeyim şimdi insanlığı. Onlar da olmasa halimiz Arap zaten. Tuzunu kurutanlar ve kendilerini diğerlerinden daha insan gören statükocu anlayış sahipleri ise kendi inşa ettikleri yapay seleksiyonunu sürdürüyordu. Ama bugünlerde bir adamın nasıl insanca yaşaması gerektiğini umursamayan bu zat-ı muhteremlerin ağızlarından birden empati kur sözcükleri dökülmeye başlandı. Yegane erdemleri bencillik olan kapitalist anlayış sahipleri bir anda sanki herkesi düşünüyormuş gibi yapmaya başladı. Ki ben sadece ağızlara bakmam. Aynesi iştir kişinin. Değil mi? Yıllarca umursamadığı işsizler ordusuna ve görünmez ilan ettiği sefalete terk edilmiş insanları yarın Covid'in tedavisi bulunmuş dünyada sefaletleri ne kadar katlanacak umurlarında değil. Bunu ben söylemiyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü bu işten sağ salim çıkarsak 1,6 milyar insanın işsiz kalacağını söylüyor. Bunun için bir çözüm var mı? Ben pek bir şey duymuyorum. Ama o cici reklamlarla da düzelmeyeceğini çok iyi biliyorum. Hep slogan. İyice Twitter jenerasyonu olduk. Hashtaglerle konuşuyoruz.
İyileşeceğiz, tekrar buluşacağız, güleceğiz, oynayacağız. Çocuk mu kandırıyorsunuz Allah'ını severseniz? Ben buluşmak istemiyorum. Beni bekleyen iyi bir gün var mı yok mu? Onunla ilgili çözümünüz ne? Bana ondan bahset. Gerçekten ne kadar duyarlısın göster. Değiştirin boğazları azizim, kaldırın çöpe atın. Ahmet yemiyor artık. Şu anda dünyadaki tepe konuşmacılarının yaptıkları ve söyledikleri de beni umutlandırmıyor. Zaten onları da pek dinlemezdim. Yıllardır aynı terhane. Ekonomiler ve devletlerin bekası çok önemli. Yoksa İtalyanlar gelir bizi öldürür ya da İngilizler. Yoksa gavurlar mı? Telle çevrilmiş ülkecikler mantığından bakınca zaten herkes birbirine gavur bu dünyada. Yalnız sefaletin daha çok insan öldürme potansiyeli var. Şimdi bir de bu salgınla mücadele kapsamında herkes daha çok kendi totosunu kurtarma derdine düşmüş. Kendi ülkeme baktığımda ise toto kurtarma durumunu tescilleyenler var. Her kesimden ihtiyaç sahipleri sayısında büyük bir artış var. Ne olduysa artık koca koca şirket sahipleri bile devlet baba bize baksana modunda. Yahu yıllarca %30-40 büyüdünüz, borcunuz oldu, sildirdiniz, verginiz oldu, affettirdiniz. Bu kadar da kazanmanın sonunda hiç mi havuza bir şey biriktirmediniz? Devlet ihtiyat akçelerini bile harcamış. Sen de azıcık öz sermayenden ye. Ölüm var ölüm. Bırak da bu kadar zaman sizin için fedakarlık yapan emekçilere yardım etsinler. Esas onlar çözüm beklentisi içindeler. Fatma teyze tarlada, Ali Usta fabrikada çalışıyor. Ve çalışacak da. Çünkü kasap et derdinde. Fatma ile Ali'yi de sıkıştırmışsın can derdine. Çünkü virüsten önce sefalet öldürebilir onları. Merak ettiğim ne biliyor musunuz? Sadece bu işler biterse yemeğini, enerjini, gıdanı getirenler ya da üretenler, yani hala dışarıda çalışmak zorunda olanların fedakarlıkları hatırlanacak mı? Merak ediyorum. Çünkü onlar hayatlarınızı evinize sığdırdığınız dünyada yaşamanız için hem çalışıyor hem dışarı çıkmıyor. Devletleri için de çalışıyorlar. Sağlık sistemi çökmesin diye duruyorlar evlerinde. Bu virüs ilk çıktığında benim saf ve temiz yürekli kalbim şöyle diyordu. Tüm dünyadaki bilim adamları bir araya gelir bizi kurtarır. Durum ne peki şimdi? Hangi şirket aşıyı bulacak, onun hisselerini kapatalım. Yani virüse karşı mücadele yeni bir pazar olarak değerlendiriliyor. Asıl bu işten iyi para kazananlar yarın için beni endişelendirenler. Bununla yetinirler umarım. Özetle tüm dünyadaki yaşanan rezaleti gördüğümde ve gelecekte yaşanacakları düşündüğümde bazen bu küçük şeylerin işimizi görmesini diliyorum. Hepimiz için gayet adil bence. En azından elinde silah kimse kimseyi öldürmüyor. Kardeş kardeşi boğazlamıyor. Koca koca silahlarla kimse kimsenin ülkesine dalmıyor. Hadi dışarı çıkalım demiyorum. Yalnızca Covid'in bizimle oynadığı bu ölüm oyununda ölüm herkese bu kadar eşit uzaklıktayken ölmeden ölmeyi öğrenelim. Yaşamın kıymetini başka türlü anlamak pek mümkün değil çünkü. Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de bir başkasına yapma. Asla yapma. Özgürlüğün tanımlarından birisi. O zaman ölmek istemiyorsan öldürme. Başkalarını öldürerek çok zengin olacağımız bir dünya hayali kurma. İnsan kurbanlar vermediğimiz bir dünya olması dileğiyle. Umarım aşı bulunduktan sonra da bazı eli güçlü olanlar kendilerini biyolojik silah olarak görmezler. Daha adil bir dünya için oturup düşünmek vaktidir. En tepeden en aşağıdakine kadar. Esenlikle kalın.